SM entegre bir karavan görüyorsunuz fakat pop-up tavanlı. Bu arkadaşlar Büsner'in Galeri T689G modeli. Çok farklı özellikleri var. O yüzden hızlıca size bunlardan bahsedeyim. Dışında arka tarafta falan çok farklılık göremiyorsunuz ama ön taraf çok farklı. O yüzden hızlıca içine gireceğim arkadaşlar. X-Large bir kapı bizi karşılıyor. Baya büyük arkadaşlar. Ferah. Şimdi pek çok detay var ama dediğim gibi daha çok diğer karavanlarda görmediğimiz şeyler var. Onlardan bahsedeyim. Arkadaşlar normalde burada bir L oturma düzeni olur. Burada da karşılıklı koltuk olur ya da televizyon kısmı. Ama burada dikkat ederseniz burada bir merdiven sistemi var. Tabii ki gene saklama alanları falan dahil. Bakın burada bir kontrol sistemi var. Anahtarı takıyorsunuz, çeviriyorsunuz. Düğmelere basınca yukarı aşağı geliyor. Burada bir aydınlatma, ayrıca tutamaç var. Şimdi bu merdiven kısımlarından yukarıya çıkarsak. Gördüğünüz gibi havalandırma çıkışı da var. Buralara kadar arkadaşlar ABS var. Şimdi yatak kısmına geldiğimizde gayet ferah, yüksek. Burası ise arkadaşlar havayla şişen bir yapıda. Gördüğünüz gibi burada hava boruları geliyor. Bu Heimer ya da Almanların deyimiyle Hümer'in kullandığı tavan sistemi arkadaşlar. Sadece havayı veriyorsunuz, düzenli bir şekilde yükseliyor ve düzenli bir şekilde kapanıyor. Çok hızlı, bunun kanalımda videosu var nasıl açılıp nasıl kapandığını. Birebir, yani hızlandırma yavaşlatma olmadan görebiliyorsunuz. Güvenli mi diye sorarsanız arkadaşlar, evet baya dayanıklı bir yapıda, yani bot gibi düşünün. Hani botlar nasıl kolay kolay patlamıyorsa bu da hani daha bottan ne yapabilir? Bu açıkken siz ağaçlara yakın bir yerde dursanız çalı gibi bir şey batabilir. Onun haricinde bir şey olacağını zannetmiyorum. Bu hafiflik sağlıyor arkadaşlar. Ya pop-up'ta bildiğiniz makas sistemleri var. Burada ise bir sistem ki kaldı ki bu kompresörü başka şeyler için de kullanabiliyorsunuz. Aracı yükseltmek için ya da AP dediğimiz aracı sabitlemek, terazi almak için de kullanabiliyorsunuz. Burada arkadaşlar iki cam kısmı görüyorsunuz. Cam mı diyelim, pencere diyelim daha doğru olur. Hem görebiliyorsunuz hem de tam açabiliyorsunuz arkadaşlar bazılarını. Bunlarda bakıyorum tam açma var mı? Yok, bunlarda tam açma yok. Sadece görüntü var. Ama yukarıda büyük bir heki olduğu için arkadaşlar yukarıya açarak havalandırmayı sağlayabilirsiniz. Bu arada çok rahat, burası 1.10 var. Çok rahat, yüksek. Burada aydınlatmalar var baş üstünde. Burada bir tezgahınız var. Eşyalarınızı koyabilirsiniz. Kişisel eşyalarınızı koyabilirsiniz. Dilerseniz bu arkadaşlardan sonra da size karavanın diğer kısımlarını göstereyim. Merdiven gayet güzel. Şu köşeler bu kadar sivri olmasaydı iyi olurdu arkadaşlar. Belki çıkarken ayağını vuran neden olur. Pardon. Şöyle bir son kez bir daha göstereyim. Karşılıklı hava çıkışları var. Lambaları o tarafta arkadaşlar. Buranın da lambaları var gördüğünüz gibi. Ama onu açamam şu an. Bana bayağı uzakta kalıyor. Buradaki masa çok taraflı, hareket edebilen bir masa. Kabin bu şekilde. Gördüğünüz gibi arkadaşlar otomatik vites büyük ekranlı bir versiyonu. Koltukların döşemeleri gerçekten kalitesine yakışır. Buradaki radüsler çok şık olmuş. Şu an tabii televizyon çalışmıyor. Böyle bir ekran. Bu kontrol sistemi arkadaşlar. Bu Truman'ın kontrol sistemi. Burada bir ayna kullanılarak hacim daha geniş gösterilmiş. Başka ne yapabiliriz? Biraz lamba açalım. Açalım dedik, kapattık. Şunları da açtık. Daha ferah oldu. Arkadaşlar şu süzme led çok güzel oluyor. Dolaplar gerçekten gayet işçilik. Arkadaşlar burada artık çok hafif malzemeler kullanıyorlar. Ona göre de zaten belirtiyor, işte buranın saklama limiti budur. Kendiliğinden kapanıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok ses çıkartmıyor. Böyle şık, basit detaylar da düşünmüşler. Bu kadar sert açılmaması lazımdı.
Buranın saklama alanı böyle. Burası da şöyle koltuğun kılıfına denk geliyor da çok zorlamayayım. Burayı ayrıca arkadaşlar hem burayı kullanabiliyoruz hem de burayı baharatlık, kuru gıda saklamakta kullanılabilir. Şöyle kapanıyor. Burada ayakkabılıklar var. Bu da gene parlak yüzey kullanılmış arkadaşlar. Aynı etkisi yapıyor. Böylece dediğim gibi daha geniş bir alan hissiyatı oluşturulmuş. Bunlar önemli detaylar. Kulplar şimdi burada da arkadaşlar fuarlarda böyle şeyler oluyor ama bu basit bir şey. Sadece sıkıştırmalar lazım vidayı. Burada çoklayıcıları görüyorsunuz arkadaşlar. Görüntü sisteminin. Şimdi geldik buraya. Nedir bu, ne değildir? Şöyle çevirdik. Ne yaptık bu şekilde? Hala geçiş alanımız var. Tezgahı genişletmiş olduk. Bakın bu oraya çarpmasın diye. Onun bile stopu var. Burada havlu asma yerlerimiz var. Böyle ikili çekmecemiz var. Gayet güzel. Şuraya da bir bakalım. Burası da böyle. Alüminyum. Bunlar hareket edebiliyor arkadaşlar. Hani ne koyacaksanız büyük küçük ona göre sabitleyebiliyorsunuz. Hepsi frenli, güzel. Burada gazın vanalarını görüyorsunuz. Şurayı açalım. Bakın dikkat ettiniz, havalandırma boşluğunu bırakmış. Bu biraz sert kapanıyor sadece. Burada tuvaletimizi görüyoruz. Yine aynalı dolaplar. Bu arada bazen beni tanımıyorsunuz arkadaşlar. Takip ediyorsunuz. Fuarda gene iki arkadaşla denk geldik, Türk. Takip ediyorlarmış ama hani normal sohbet ettik. Sonradan hani benim kanalın sahibi olduğumu fark ettiler. Yüzümü biraz daha fazla göstermem gerekiyor sanırım. Arkadaşlar çok kullanışlı bir dolap. Gene eşyalar da var. Askı yerleri de var. Bakalım sert mi kapanıyor? Yok. Burada bir bagaja ulaşım imkanı var. Havalandırmaların çıkışını görüyorsunuz. Bu şekilde duşun ve tuvaletin ayrı olması kullanışlı. Arkadaşlar işte bakın. Bakın. Diğer videolarımı izlediyseniz bunun ucuzu da var, pahalısı da. İyi firmalar pahalısını kullanıyor. Böyle titrettiğiniz zaman ses yapmıyor. Tabii ki yuvasındayken de tekrardan şöyle bağlanabiliyor. Ucuzu da var, pahalısı da var arkadaşlar her şeyin. Elimden geldiği kadar karavan anlatmaya çalıştım. Beğendiğiniz ve beğenmediğiniz şeyleri lütfen paylaşın arkadaşlar. Kaçırdığımız detaylar olabilir. Sizin gözünüze çarpan şeyler olabilir. Es geçtiğimiz şeyler olabilir. Bu arada burada büyük bir saklama alanı var arkadaşlar. Çünkü bunların altında bayağı büyük bir alan var. İşte buraya da eşyalarınızı koyabiliyorsunuz. Gerçi bu büyük bir semi entegre. Bu kadar büyük bir semi entegrede hemen hemen her şeyinizi alttaki bagaja koyabilirsiniz. Bu şekilde açılıyor. Tabii ki burayı da kullanabiliyorsunuz çekmece olarak. Burayı da kullanabiliyorsunuz. Kapatmak için şöyle yapıyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar. Biraz da dışını göstereyim size. Bakın şu küçük çekmecenin bile, bölmenin bile aydınlatması var. İşte bunlar güzel detaylar. Ve kapıda artık X-Large kapıya dönmeleri çok güzel. Ve çift kilit sistemli olması önemli arkadaşlar. Kapı büyüdükçe esnemesi kolaylaşır. Yani birinin bir levyeyle takıp oradan genişletmesi kolaylaşır. Bunlara da dikkat etmek lazım. Ya şu da çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Bakın burada metre sabit. Peki ne işe yarıyor? Siz bir şey koyacaksınız buraya. Ya da bir metreye ihtiyacınız var. Burada ölçebilirsiniz. Bakın burada görüyorsunuz. 64 santim bir genişlik var.
Yaklaşık 112 santimde yükseklik var. Yani buraya bir şey sığar mı, sığmaz mı? Bir tek şu lambaları LED şeklinde şu yukarıya almamaları beni şaşırtıyor. Tabii ki bir maliyettir, eyvallah. Ama bu çok insanın gözüne gelen ve kullanışsız bir ışık modeli. Ee, Burada normal priz var ama arkadaşlar ben çakmaklık da olmasından yanayım. Çünkü işte mesela ben kano kullanıyorum, şişme. İşte çocukların eşyaları oluyor. Onları şişirmek falan için önemli. Bisiklet vesaire. Artık yani hala çoğu şey çakmaklıkla çalışıyor. Oo, burada bayağı büyük bir kapı var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Burada da ekstra minderleri. Bu da kalkabiliyor arkadaşlar. Şimdi bakın orası, şu plastik onu tutuyor. Tamam, ses yapar gene ama buraya da yüksek bir şey. Mesela kayak takımı ya da diklemesine bisiklet ya da işte değişik bir spor yapıyorsanız onun ekipmanı konulabilir. Bu karavan hakkındaki izlenimlerim gayet olumlu. Sizler ne düşünüyorsunuz? Tüplük yeri burada. Çift tüp alabiliyor. Jantlar elmas kesim. Arkadaşlar bütün yorumları okuyorum. Karavanla ilgili, karavan dünyası ile ilgili belirtmek istediğiniz şeyleri yorumlar kısmına belirtebilirsiniz. Mümkün olduğu kadar hepsini cevaplıyorum. 2025 Stuttgart CMT Karavan Fuarı'ndayım. Pek çok değişik video paylaşacağım. Takipte kalın. Destek için abone olursanız sevinirim. Birlikte nice güzel fuarlara ve videolara diyelim. Ben Emrah Doğan. Hoşça kalın.